Herkese selam. Son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Herkesin dilinde bir Z kuşağı. Elbette ki bu kuşaktan önce pek çok kuşak geldi geçti. Ama hiçbiri bu kuşak kadar konuşulmadı. Z, alfabedeki son harf. Yani son kuşak mı? Hayır. Şu anki neslin en son halkası olarak değil, Z kuşağı denmesinin en önemli sebeplerinden biri belki de son insan nesli olarak kabul edilmeleri. Hani dedik ya tek isimlendirilen kuşak Z kuşağı değil diye, elbette ki önceki kuşaklara da isimler verildi ve onlar da popülerdi. Ama insanlığa yaptıkları küresel büyüler sebebiyle topluca Alzheimer hastası olduk ve yaşanan birçok şeyi çok çabuk unutuyoruz. Yani toplumsal hafıza diye bir şey kalmadı maalesef. Şu an büyük ölçüde hayatta olan 5 farklı kuşak var. 1925-45 arası sessiz kuşak. 46-64 arası bebek patlaması baby boomer kuşağı. 65-79 arası X kuşağı. 80-95 arası Y kuşağı. Yani diğer ismiyle Millennium kuşağı. 96-2020 arası da malum Z kuşağı. Mesela bu kuşaklar içinde çok ilginç bir kuşak var. Baby Boomer kuşağı. Yani bebek patlaması kuşağı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyada bebek doğum oranları büyük ölçüde patlama yaşadı. Bebek patlaması ismi de buradan geliyor. Bu nesil hala hayatın birçok alanında söz sahibi durumda. Yani dünyayı yönetenler bunlar. Yönetenler derken şu ünlü Rothschild gibi ailelerden bahsetmiyorum haliyle. Ve Z kuşağı ile hiç anlaşamayan bir kuşak bunlar. Yani Z kuşağının ya he dediği kuşak. Ama emin olun şu an kuşaklar içindeki en tecrübeli kuşak. Son yıllarda hepimiz Z kuşağını analiz etmeye çalışıyor ve gençlerin gelecek hakkındaki beklenti ve isteklerini anlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Tabii bu durum siyasilerin de dikkatini çekiyor. Çekmesi de çok normal. Çünkü içinde bulunduğumuz çağın son nesli olan Z'ler tam anlamıyla %100 sosyal bir kuşak. Ama şöyle bir husus daha var. Bu nesil yeter ulan artık modundaki bir nesil. Çünkü terör gördüler, deprem gördüler, toplumsal buhran gördüler, ekonomik kriz gördüler ve görecekler. Pandemi gördüler ve görecekler. Yani sıkıntılardan kafasını kaldıramayan bir nesil. Yani huzurun olmadığı bir nesil. Mesela gidin şimdi o eski adamlara, eski nesillere, hani şu bizim zamanımızda yağ kuyruğu vardı evladım diyen nesiller var ya, onlara emin olun hepsi o zamanlarda da yokluk vardı ama huzur vardı diyecekler. Şimdi ise Z kuşağında, Z neslinde yine benzer sıkıntılar, buhranlar var ama huzur yok. Çocuklar bıkmış halde abi. İşte bu bıkkınlık onları ya he durumuna getiriyor. Mesela Z kuşağı ile ilgili 1800 kişi üzerinde bir araştırma yapılıyor. Daha önceki kuşaklara göre anksiyete, depresyon bozuklukları gibi şikayetleri tavan yapmış halde bu çocukların. La evladım daha yaşın kaç, başın kaç, senin ne derdin var da depresyona girdin diye sorası geliyor insanın, değil mi? Ama bu depresyona girmeleri dertten değil, umutsuzluktan. Ama onların da en büyük hatası, Z kuşağının istisnalar kaideyi bozmaz tabii ki, büyük bir bölümünün geçmişte yaşanan ya da şu an olmakta olan olayları ciddiye almamaları. Tam aksine ciddiye almalılar. Çünkü çok yakın zamanda dünya üzerindeki iş gücünün yaklaşık %36'sını artık Z kuşağı belirleyecek. Yani dünyaya onlar yön vermeye başlayacak. Eğer uyanan nesil olmazlarsa, eğer perde arkasında dönen dolaplara onların deyimiyle ayıkmazlarsa daha önceki bazı nesillere yaptıkları gibi, hani şu Amerika'dan sözde yardım diye gelen süt tozlarını bu millete içirmek suretiyle kullandıkları gibi onları da kullanacaklar. Ama biz Z kuşağından umutluyuz. Ve son olarak şöyle bir güzelleme yapılıyor. Z kuşağı hepiniz birsiniz deniyor. Hayır efendim, neden bir olsunlar ki? Oxford'da okuyan ile Sivas Şarkışla'da okuyan 60 kişilik sınıfta okuyan bir mi ya? Özel kolejde okuyan ile devlet okulunda okuyan bir mi? Bilinçaltlarına kodladıkları tek tip insan modelinden başka bir şey değil bu. Hepimiz farklıyız. Şartlarımız da, savaşımız da aynı değil.